Zengin konağının gururlu hanımı kimsesiz sanıp her gün ezdiği öksüz gelininin kapısına diz çökmek zorunda kalacaktı. Elif, parası ve arkası yok diye bu görkemli konakta bir hizmetçiden daha ağır işlerde çalıştırıldı. Her gün hor görüldü. Ancak kimsenin bilmediği, gurbet ellerde saklanan o gizemli mühürlü zarf tüm dengeleri alt üst edecekti. Yıllarca fakir bilinen rahmetli babanın kızı için bıraktığı devasa servet ortaya çıktığında konak buz kesti. Fakat asıl büyük sır o eski kerpiç evin çatlamış kapısının arkasında gizliydi. Öksüz gelinin sakladığı o vefa borcu ortaya çıktığında tüm köy gözyaşlarına boğulacaktı. Hazırsanız öksüz gelini hor gördüler. Yıllar sonra ortaya çıkan sır herkesi ağlattığı hikayesine başlıyorum. Elif'in hikayesi köyün en ucunda, duvarları yağmurla kabarmış, damı her kış biraz daha çöken eski bir kerpiç evde başlamıştı. O evin içinde ne zenginlik vardı, ne de kalabalık bir aile sofrası. Sadece annesinden kalan solgun bir yazma, babasından kalan eski bir tahta sandık ve Elif'in çocuk yüreğine ağır gelen derin bir sessizlik vardı. Annesi, Elif henüz küçük bir kızken uzun süren bir hastalığın ardından dünyadan göçüp gitmişti. Babası Yusuf ise kızını köyde kimseye muhtaç etmemek için yıllar önce gurbete çıkmış, maden ocaklarında, taş ocaklarında, soğuk işçi koğuşlarında ömrünü tüketmişti. Elif'e her gelişinde küçük bir bohça, birkaç oyuncak, bazen de sadece nasırlı elleriyle sarılıp getirdiği baba kokusu bırakırdı. Ama kader, Yusuf'a kızının büyüdüğünü görmeyi çok görmüştü. Köyün zenginlerinden, malı mülküyle gururlanan Hacer Hanım'ın oğlu Murat, bir bayram sabahı Elif'i pınarın başında görmüş, yüreğine bir ateş düşmüştü. Annesinin tüm karşı çıkmalarına, o soyu sopu belli olmayan bir öksüz, bizim şanımıza yakışmaz demelerine kulak asmamış, Elif'i kendine helal kılmıştı. Ancak Elif, o büyük konağın kapısından içeri adım attığı günden beri bir gün olsun huzur yüzü görmedi. Kayınvalidesi Hacer Hanım, her fırsatta Elif'in öksüzlüğünü yüzüne vuruyor, onu konaktaki diğer işçilerden daha ağır işlerde çalıştırıyordu. Elif ise terbiyesinden ve sabrından tek bir gün olsun ödün vermiyor, uğradığı zulmü kocası Murat'a yansıtmıyordu. Her sabah ezanla uyanıyor, avluyu yıkıyor, hayvanlara bakıyor, taş fırının başında ekmek pişirirken gözyaşlarını hamura akıtıyordu. Murat, karısının bu sessiz çilesinden habersiz, tarlada gece gündüz çalışarak ailesine helal rızık götürme derdindeydi. Yine sert bir kış sabahı Erzurum'un dondurucu ayazında Elif, buz tutmuş elleriyle avludaki çamaşırları yıkarken, Hacer Hanım konağın merdivenlerinden parmağını sallayarak indi. Yüzünde her zamanki küçümseyici, sert ifade vardı. Elif'in önüne ağır bir tahta sandık fırlattı. Sandığın kapağı açılınca içinden dökülen eski, yamalı ve tozlu giysiler avlunun taşına saçıldı. Hacer Hanım, al bunları ahırın arkasındaki eski kuyu suyunda yıka, konaktaki misafirlerin gözü görmesin senin bu döküntülerini diye bağırdı. Elif gözleri dolarak yere eğildi. O yamalı kıyafetleri tek tek toplarken elleri titriyordu. Çünkü o kıyafetler rahmetli annesinden ve babasından kalan yegane hatıralardı. Sandık ise öksüz çeyizinin tek parçasıydı. Hacer Hanım'ın bu hareketi genç kadının yüreğinde tamiri imkansız bir yara açmıştı. Tam o sırada konağın büyük ahşap kapısı gıcırtıyla açıldı ve Murat içeri girdi. Karısını yerde, eski elbiseleri toplarken ve annesini ona bağırırken gören Murat'ın yüzü asıldı. Murat adımlarını hızlandırarak avluya girdi ve Hacer Hanım ile Elif'in arasında durdu. Gözlerinde derin bir kırgınlık ve öfke vardı. "Ana, nedir bu kadına ettiğin eziyet?"
Bayram yaklaşıyor, herkes evinde huzur ararken sen benim helalime neden nefes aldırmıyorsun dedi. Hacer Hanım, oğlundan böyle bir çıkış beklemediği için önce şaşırdı. Ardından yüzünü daha da ekşiterek elini beline koydu. Sen ne anlarsın hayırsız evlat? Elin öksüzü için anana karşı mı geliyorsun? Bu kız bu konağa girdiğinden beri uğursuzluk getiriyor. Sırtındaki hırkadan başka neyi var ki bizim dengimiz olsun?" diyerek arkasını döndü ve sert adımlarla konağın üst katına doğru yürümeye başladı. Elif, kocasının elini tutarak sessizce ağladı. "Yapma Murat, anandır, hakkı büyüktür, ben sabrederim," diye fısıldadı. Ancak Murat'ın sabrı artık taşma noktasına gelmişti. Karısının bu sessiz feryadı içini kavuruyordu. Bir gün köye gelen acı haberle Elif'in dünyası tamamen yıkıldı. Yusuf, gurbette çalıştığı o ağır işlerden birinde rahatsızlanmış, son nefesini kızının adını sayıkladığı daracık bir odada vermişti. Köylüler onu fakir, garip ve arkasında hiçbir şeyi olmayan bir adam sanmıştı. Elif de yıllarca öyle bilmişti. Babasından geriye sadece eski sandık, birkaç sararmış mektup ve içinde hiç dinmeyen bir özlem kalmıştı. Oysa Yusuf'un herkesin bilmediği bir sırrı vardı. Gurbet ellerde kazandığı her kuruşu kendi boğazından kesmiş, kızının geleceği için sessizce biriktirmişti. Ne köyde kimseye anlatmıştı bunu, ne de Elif'in omuzlarına erken yaşta ağır bir miras yüklemek istemişti. Tek isteği, kızının bir gün hor görülmeden, ezilmeden, başı dik yaşayabilmesiydi. Fakat Elif, babasının bu sessiz fedakarlığından habersiz, yıllarca kimsesiz damgasıyla yaşamıştı. Akşam çöktüğünde konağın büyük yemek odasında, ağır ahşap masanın etrafında sessiz bir gerilim hakim oldu. Masada gümüş tepsiler içinde sıcak çorbalar, taze ekmekler ve köyün en iyi nimetleri vardı. Hacer Hanım masanın baş köşesinde kurulmuş, Elif'i ise her zamanki gibi masanın en ucuna, adeta bir yabancı gibi oturtmuştu. Yemek boyunca Elif'in yüzüne bile bakmadı. Sürekli imalı sözlerle onun kimsesizliğini hatırlattı. Murat ise tabağına dokunmuyor, gözlerini annesinden ayırmıyordu. Tam o sırada kapı çalındı. İçeriye köyün muhtarı ve yanında kır saçlı, üzerinde eski ama temiz bir palto olan yabancı bir adam girdi. Yabancının elinde yıpranmış, kenarları sararmış ve mühürlü büyük bir zarf duruyordu. Muhtar odadakilere selam verdikten sonra doğrudan Elif'e baktı. "Elif kızım," dedi ağır bir sesle. "Bu bey amca gurbetten gelen avukat bey. Rahmetli baban Yusuf'un yıllar önce sakladığı, kimsenin bilmediği büyük emaneti getirdi." Hacer Hanım masada dona kaldı. Elif'in elindeki kaşık yavaşça masaya düştü. Masaya düşen kaşığın çınlaması, odadaki ağır sessizliği bıçak gibi böldü. Hacer Hanım'ın yüzündeki kibirli ifade, yerini ani bir şaşkınlığa ve ardından gelen tedirginliğe bırakmıştı. Gözlerini muhtarın elindeki mühürlü zarftan ayıramıyordu. Murat ise oturduğu sandalyeden hızla ayağa kalktı, şaşkın gözlerle bir muhtara, bir de yanındaki kır saçlı yabancıya baktı. "Muhtar amca, bu ne demek? Rahmetli Yusuf amcamın gurbetteki emaneti de neyin nesi? Biz onu yıllar önce kimsesiz, fakir bir adam olarak bilirdik," dedi sesi titreyerek. Muhtar derin bir iç çekti, başını sallayarak odaya doğru 2 adım daha yaklaştı. "O iş öyle değilmiş Murat oğlum. Biz Yusuf'u buralarda garip bildik ama o, kızının istikbali için ömrünü gurbet ellerde, maden ocaklarında, ağır işlerde tüketmiş. Elif'e buralarda hor gözle bakmasınlar, kendi ayakları üzerinde dursun diye dişinden tırnağından artırdığıyla büyük bir birikim yapmış. Ama ömrü yetip de kızını anlatamamış," diyerek sözü avukata bıraktı. Avukat bey, üzerindeki eski ama vakur paltonun önünü ilikleyerek masaya doğru ilerledi. Çantasından çıkardığı resmi belgeleri mühürlü zarfın yanına koydu.
Doğrudan gözleri yaşlı bir şekilde sıranın en ucunda oturan Elif'in gözlerinin içine baktı. Elif Hanım, babanız Yusuf Bey vefat etmeden önce bana kesin bir talimat vermişti. Eğer kızım evlenir de gittiği yerde kıymetini bilmezlerse, onu öksüz ve çaresiz sanıp canını yakarlarsa bu zarfı açın demişti. Kendisi gurbette çalıştığı yıllar boyunca hem şehir merkezinde büyük dükkanlar satın almış hem de bankada bugünün parasıyla bir servet bırakmış. Hepsi yasal olarak tek mirasçısı olan size aittir, dedi. Bu sözler odada adeta bir bomba etkisi yarattı. Hacer Hanım'ın rengi büsbütün attı, elleri titremeye başladı. Yıllardır sırtında bir hırkadan başka nesi var diyerek aşağıladığı, konakta bir hizmetçi gibi çalıştırdığı öksüz kız, şimdi köyün en zengin insanı haline gelmişti. Elif, duyduklarına inanamayarak elleriyle yüzünü kapattı. Ağzından sadece "babam, canım babam" feryadı döküldü. O, babasının arkasından bıraktığı paranın ya da mülkün derdinde değildi. Gurbet ellerde kendisi için saçını sakalını ağartan, ömrünü tüketen babasının o sessiz fedakarlığı yüreğini dağlamıştı. Murat karısının yanına çöküp ona sarıldı, gözleri dolmuştu. Başını kaldırıp annesine baktı. Hacer Hanım az önce oturduğu o kibirli masanın başında adeta küçülmüş, söyleyecek tek bir kelime bulamayacak hale gelmişti. Avukat belgeleri masanın üzerine bıraktı ve bu evrakların tamamen yürürlüğe girmesi ve mülklerin devri için yarın sabah şehirdeki adliyede olmamız gerekiyor Elif Hanım. Babanızın ruhu şad olsun diyerek muhtarla birlikte sessizce konaktan ayrıldı. Kapı kapandığında konaktaki gerilim yerini derin, hıçkırıklı bir yüzleşmeye bırakacaktı. Hacer Hanım sarsılan otoritesini ve gururunu toplamaya çalışarak kekeledi. Elif kızım, ben bilmiyordum, yani senin iyiliğin için ev işlerini öğrenesin diye ettim, diyerek Elif'e doğru adım atmaya çalıştı. Ancak Murat, karısının önüne geçerek annesinin yolunu kesti. Yeter ana, bugüne kadar susuyordum, anamdır dedim, hakkı vardır dedim. Ama sen Elif'i parası yok, arkası yok, kimsesiz diye ezdin. Şimdi babasının emaneti ortaya çıkınca mı kızın oldu diye haykırdı. Konağın taş duvarlarında Murat'ın sesi yankılanırken Elif gözyaşlarını sildi ve yavaşça ayağa kalktı. Yüzünde ne bir intikam hırsı ne de bir kibir vardı. Sadece derin bir kırgınlık okunuyordu. Yerde duran eski anasının, babasının kıyafetlerinin olduğu o tahta sandığa doğru yürüdü. Sandığın kapağını yavaşça kapattı. Üzerindeki tozu eliyle sildi. Ardından kocası Murat'ın gözlerinin içine baktı. "Murat, bu konakta benim ne hırkam ne de sabrım kaldı. Ben gidiyorum," dedi. Murat karısının kararlı ses tonu karşısında ne yapacağını bilemedi. Hacer Hanım ise şimdi korkuyla karışık bir pişmanlığın pençesine düşmüştü. Çünkü Elif'in gidişi sadece bir gelinin gidişi değil, konağın tüm vicdanının ve adaletinin de gidişi demekti. Elif sandığın kulbunu tuttu ve arkasına bile bakmadan konağın büyük ahşap kapısına doğru yürümeye başladı. Elif'in ayak sesleri konağın taş avlusunda yankılanırken Murat bir an bile tereddüt etmedi. Arkasını dönüp masada dona kalan annesine son kez baktı. Gözlerindeki o derin kırgınlık Hacer Hanım'ın yüreğine ömür boyu çıkmayacak bir sızı gibi işlendi. "Bu kapıdan çıkan sadece Elif değil ana, benim de helalliğimi kaybettin," diyerek karısının peşinden avluya fırladı. Erzurum'un dondurucu ayazı yüzlerine vururken Murat yetişip Elif'in elindeki tahta sandığın kulbunu tuttu. Elif durdu, gözlerinden akan yaşlar yanağında buz tutuyordu. "Murat, gelme ardımdan. Git ananın dizinin dibine otur, senin yerin o konaktır," dedi hıçkırarak. Murat ise karısının buz kesmiş ellerini iki elinin arasına aldı. "Senden başka kimin var benim Elif? Sen nereye?
Ben oraya. Gerekirse o kerpiç evde, babanın ocağında sıfırdan başlarız ama bir daha kimsenin seni hor görmesine izin vermem, dedi. İki genç, dondurucu soğuğa ve arkalarında bıraktıkları o devasa ama içi boş konağı aldırmadan, Elif'in babasından kalan eski kerpiç eve doğru yürümeye başladılar. Ertesi sabah köyün kahvehanesinde de, muhtarlık odasında da sadece bu olay konuşuluyordu. Herkes Yusuf'un yıllarca gurbette çalışıp, kızı için biriktirdiği o büyük serveti ve Hacer Hanım'ın düştüğü ibretlik durumu fısıldaşıyordu. Elif ve Murat ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, muhtarın ayarladığı eski bir minibüsle şehir merkezindeki adliyeye gitmek üzere yola çıkmışlardı. Kasabanın dar ve dolambaçlı yollarından geçerken ikisi de sessizdi. Elif, camdan dışarıdaki karlı dağları izlerken babasının hayalini düşünüyor, onun gurbet ellerde çektiği çileleri yüreğinde hissediyordu. Adliye sarayının büyük demir kapısından içeri girdiklerinde avukat bey onları koridorda bekliyordu. Resmi işlemler saatler sürdü. Mühürlü zarflar açıldı. Eski tapular ve banka kayıtları tek tek incelendi. Hakim evrakları onaylayıp son imzayı attığında Elif artık babasının dükkanlarının ve bıraktığı o büyük birikimin resmi sahibiydi. Ancak Elif'in aklı ne parada ne de mülkteydi. O sadece babasının kokusunu özlüyordu. Bu ibretlik hikayenin devamından ve paylaştığımız diğer duygusal kıssalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. İşlemler bittikten sonra adliyeden çıkan Elif ve Murat, köy yoluna dönmeden önce şehir merkezindeki büyük sarrafların ve dükkanların olduğu çarşıya uğradılar. Murat, karısının yüzündeki o hüzünlü ve vakur ifadeye bakarak, "Elif, babanın emanetiyle ilk işimiz ne olacak?" diye sordu. Elif, durup çarşıdaki insanları, gurbetten gelmiş gibi duran üstü başı tozlu işçileri izledi. "Murat," dedi yavaşça, "babam o paraları kazanırken ne açlıklar çekti, ne yalnızlıklar yaşadı kim bilir. Ben o paraya dokunup da lüks içinde yaşayamam. Bu paranın tek bir kuruşu bile bizim boğazımızdan geçmeyecek. Bu para, babam gibi gurbette çaresiz kalanların, köydeki dul ve yetimlerin hakkıdır," dedi. Murat, karısının bu yüce gönüllülüğü karşısında gözyaşlarını tutamadı ve onun elini öptü. Onlar bu kararı alırken köydeki konakta ise bambaşka bir fırtına kopuyordu. Hacer Hanım koskoca konakta yapayalnız kalmıştı. Ne hizmetçiler ne de köylüler artık onun yüzüne bakıyordu. Gururu yerle bir olmuş, oğlunun konaktan gidişiyle evi adeta bir mezarlığa dönmüştü. Odadan odaya geçiyor, Elif'in her sabah titizlikle temizlediği avluya bakıp iç geçiriyordu. Vicdan azabı bir kurt gibi kemiriyordu içini. "Ben ne yaptım? Oğlumu kendi ellerimle sürdüm, o masum kızı kimsesiz sanıp ezdim," diye feryat ediyordu. Dayanamadı, üzerine kalın yün şalını alarak Elif ile Murat'ın sığındığı o eski kerpiç evin yolunu tuttu. Karlı yolda yürürken ayakları geri geri gidiyordu ama içindeki pişmanlık onu sürüklüyordu. Evin önüne geldiğinde çürümeye yüz tutmuş tahta kapıya elini uzattı, tam vuracaktı ki içeriden gelen konuşma seslerini duyup duraksadı. İçeride hayatını değiştirecek o asıl büyük sır konuşuluyordu. Hacer Hanım çatlamış tahta kapının ardında nefesini tuttu, kulağını ahşabın soğuk yüzeyine dayadı. İçeriden Murat'ın titreyen sesi yükseliyordu. "Elif, babanın bu fedakarlığı yüreğimi dağılıyor ama anlamadığım bir şey var." Avukatın açtığı o eski defterin arkasında babanın el yazısıyla bir not vardı. "Hacer'in üzerimizdeki hakkını helal etmeden bu dünyadan göçersem gözüm açık gider," yazmış. "Babamın anneme ne borcu olabilir ki? Biz onları hiç yan yana görmedik. Annem seni her zaman bir yabancı,
bir düşman gibi gördü. Kapının arkasında bekleyen Hacer Hanım'ın kalbi hızla çarpmaya başladı, göğsü daraldı. Yıllardır herkesten sakladığı, unutmak için üzerine toprak örttüğü o büyük geçmiş, şimdi bu fakir evin içinde yankılanıyordu. Elif, kocasının elini tutarak derin ve hüzünlü bir nefes aldı. Gözlerini odadaki yanan gaz lambasının titrek ışığına dikti. Murat, babam gurbete gitmeden çok evvel, henüz genç bir delikanlıyken bu köyde büyük bir kıtlık yaşanmış. Babamın ailesi o kış yiyecek ekmeğe muhtaç kalmış. Babam hastalıktan yataklara düşmüş. O zamanlar senin annen Hacer Hanım henüz zengin bir konağa gelin gitmemişken, babasının ambarından gizlice çuvalla buğday ve ilaç taşırmış babamın ailesine. Babamı ve kardeşlerini o amansız kıştan, o açlıktan senin annen kurtarmış. Babam gurbette gece gündüz çalışırken hep Hacer'in gençken bana yaptığı o gizli iyilik olmasaydı, ben bugün hayatta olmazdım, bu mülkleri edinemezdim derdi. Annene karşı bunca yıl sessiz kalmamın, bana ettiği zulme sabretmemin sebebi buydu Murat. Babamın hayat borçlusuna hürmet ettim. Onun hatırasına leke getirmek istemedim. Kapının dışındaki buz tutmuş basamakta duran Hacer Hanım, duydukları karşısında adeta yıkıldı. Dizlerinin bağı çözüldü, elleriyle ağzını kapatarak hıçkırığını bastırmaya çalıştı. Gençliğinde kalbi henüz mal mülk hırsıyla kararmamışken yaptığı o temiz, gizli iyilik, yıllar sonra hor gördüğü, kapısından kovduğu öksüz gelin tarafından bir kalkan gibi taşınmıştı. Elif, kendisine yapılan tüm kötülüklere, aşağılamalara karşı intikam almamış. Aksine geçmişteki bir vefa borcu uğruna Hacer Hanım'ın onurunu korumuş, kocasına bile annesini kötülememişti. Hacer Hanım, yıllardır biriktirdiği o kibirli zenginliğin, Elif'in bu asil ve sessiz vefası karşısında ne kadar cüce kaldığını o an anladı. Ağır adımlarla kapı eşiğinden geriye doğru çekildi, karların üzerine yığılır gibi çöktü. Tam o sırada evin tahta kapısı yavaşça gıcırdadı. İçerideki odun kokusu dışarıya savrulurken, Murat elinde boş bir su bakırıyla kapıyı açtı. Karşısında karların ortasında diz çökmüş, başındaki şalı yüzüne kapanmış, hıçkırıklar içinde ağlayan annesini görünce dona kaldı. Murat'ın arkasından gelen Elif de Hacer Hanım'ın bu perişan halini gördü. Hacer Hanım'ın dudaklarından dökülen o pişmanlık dolu hıçkırık, karlı gecenin sessizliğini bir kez daha böldü. Murat ve Elif, kapının eşiğinde durmuş, köyün en mağrur, en zengin kadınının karların üzerinde adeta küçülerek döktüğü gözyaşlarını izliyordu. Elif, kalbindeki tüm kırgınlıkları, uğradığı tüm haksızlıkları o saniyede unuttu. Öksüz yüreğinin asaletine yakışan bir adımla öne çıktı. Karların üzerine diz çöküp Hacer Hanım'ın titreyen ellerini tuttu ve onu yavaşça ayağa kaldırdı. "Hacer Ana, soğuktur, dışarıda durma, geç içeriye, ocağın sıcaklığına sığın," dedi. Hacer Hanım, Elif'in yüzüne bakacak yüzü bulamıyordu. Başını öne eğerek, ömründe ilk kez gururunu bir kenara bırakıp, o eski kerpiç evin kapısından içeri adım attı. İçeride odun sobasının çıtırtısı ve gaz lambasının loş ışığı odayı ısıtıyordu. Hacer Hanım odanın ortasındaki mütevazı sedire oturduğunda omuzlarındaki o ağır kibir yükünün tamamen hafiflediğini hissetti. Elif ona sıcak bir ihlamur ikram ederken Hacer Hanım titreyen sesiyle konuşmaya başladı. "Elif, Murat, ben yıllarca kör kuyu gibi karanlıkta yaşamışım. Mal mülk gözümü öyle bir bürümüştü ki burnumun ucundaki cenneti görememişim. Sen benim bunca zulmüme, babanın sana bıraktığı o vefa vasiyeti için katlanmışsın. Ben seni kimsesiz sandım ama senin arkanda dağ gibi bir babanın duası, yüreğinde ise bu köyün hiçbir zengininin satın alamayacağı bir asalet varmış. Ne olur bana hakkını helal et kızım.
Eğer sen helal etmezsen ben bu dünyadan günahımla göçerim. Elif'in gözlerinden süzülen yaşlar kayınvalidesinin ellerine damladı. "Anam!" dedi Elif, sesi tüm odayı kaplayan bir huzurla yankılandı. "Babam gurbete giderken bana tek bir şey tembih etti. Sana taş atana sen ekmek at kızım, iyilik unutulur ama vefa asla unutulmaz dedi. Benim sana karşı hiçbir kırgınlığım kalmadı. Hakkım sana anam gibi, babamın vasiyeti gibi helal olsun." Murat da annesinin yanına çöküp onun elini öptü. Aylardır konağın üzerine çöken o ağır huzursuzluk bulutu, bu kerpiç evin içinde tamamen dağılmıştı. İlahi adalet, parayla ya da mülkle değil, tertemiz bir kalbin sabrıyla tecelli etmişti. Yıllar sonra o köyde işler tamamen değişti. Elif, babasından kalan o büyük servetin tek bir kuruşunu bile kendi lüksü için harcamadı. Şehirdeki dükkanların ve birikimin geliriyle köyde kimsesiz çocuklar için bir aşevi ve gurbette çalışan işçilerin ailelerine destek olacak bir vakıf kurdurdu. Hacer Hanım ise konağın kapılarını köylüye, yetimlere ve dullara sonuna kadar açtı. Kalan ömrünü Elif'in dizinin dibinde onun hayır işlerine yardım ederek geçirdi. Köy halkı öksüz diye hor görülen bir gelinin sabrı ve vefasıyla koskoca bir ailenin kaderini nasıl değiştirdiğini nesiller boyu anlattı. Kulun bir hesabı varsa şüphesiz kaderinde en adil, en merhametli hesabı vardı ve o hesap sabredenlerin yüzünü her zaman güldürürdü. Değerli izleyicilerimiz, öksüz bir gelinin vefa ve sabırla örülü bu ibretlik hikayesinin sonuna geldik. Bu kanala abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatmak isteriz. Videomuzu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak hikaye kanalımıza en büyük desteği verebilirsiniz. Zil bildirimini açmayı unutmayın. Böylece yeni hikayelerimiz yüklenir yüklenmez ilk siz haberdar olabilirsiniz. Diğer ibretlik hikayelerimizde buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.